Hanımlar beyler, Hallstatt'a hoş geldiniz. Sanki bir filmin içindeymiş gibi hissediyor dostlar ya. Evlere bakın arkadaşlar. Burayı görün. Dedikleri kadar varmış. Daha 10 yıl, 15 yıl öncesine kadar buraya günde 100-200 turist geliyormuş. Sonra bir patlamış, 30 bin kişi gelmeye başlamış günde. Kemiklere bak Burçin. Filmlerdeki gibi bir yerde kalıyoruz. Normal evde içtiğimiz su bu kadar berrak mı bilmiyorum. Yakım işlemini de burada yaşayan insanlar öldüğünde Salzburg kentinde gerçekleştiriyorlarmış. Yani bu sene muhtemelen gittiğimiz en güzel köy burası olmuş olabilir. Bu kadar çok türkü de hiçbir yerde görmemiştik. Alplerin o harika köylerini, Hallstatt'ı hadi gelin beraber gezelim. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun canavar gibi bence dünyanın en güzel doğasını görebileceğimiz Alpler ayağına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey çok iyi geçiyordur. Biz çok mutluyuz, çok huzurluyuz ve doğaya doyarak, muhteşem köyler görerek yolculuğumuza başlıyoruz. Arkadaş hani demeden edemeyeceğim ama ya normal evde içtiğimiz su bu kadar berrak mı bilmiyorum. Alplerden gelen bir nehir görüyorsunuz. Şu anda Bad Ischl adında bir köydeyiz, kasabadayız. Niye buraya geldik? Önceki bölümde size ne demiştim? Dünyanın en pahalı yerlerini geziyoruz ama gecelik Salzburg'da bizden 500 euro otel parası istediler. Arabayı Münih'ten kiralamıştık. 10-11 gün bizde olacaktı. Dedik ki küçük bir yere gidelim daha uygun olsun. O yüzden Bad Ischl adında bir kasabaya, köye geldik. Burada asıl amacımız Hallstatt'a gitmek. Videonun sonuna doğru göreceksiniz ama aynı zamanda Avusturya'nın burada çok güzel gölleri var. Benim de hiç gelmediğim yerler. İnşallah bugün hep beraber tecrübe edeceğiz. Ve aynı zamanda videoyu sonuna kadar izlediğinizde sizlere gezi rehberleri çıkartıp konaklamaya kadar öneriler vereceğim ki sizler buralara geldiğinizde özellikle çiftler nasıl, nereye, kaç para harcayarak örnek veriyorum gitmeyi planlıyor olacaksınız inşallah. Ve şu anda artık neredeyse 700-800 bin kişi olduk sadece YouTube'da. Burada böyle o kadar çok insan tanıdı, o kadar çok mutlu oldum ki iyi ki varsınız. Bu rehberlerimiz sizlere de rehber olup dünyayı gezmenize yardımcı oluyorsa ne mutlu bana. Benim işim bu. Artık hanımın da işi o kameranın arkasında. Beraber gezeceğiz. Sizler de izleyeceksiniz. Sizler de plan yapacaksınız. Sizler de inşallah aşık olacaksınız. O yüzden hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar hazırsanız abartıldığından çok daha iyi olduğunu düşündüğüm Alplerin o harika köylerini, göllerini, Hallstatt'ı, Avusturya'yı hadi gelin beraber gezelim. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Allah, videoyu başlatalım. Çok heyecanlıyız. Enerjimiz de yerinde. Çünkü böyle güzelce uyuduk ve harika bir yerde uyandık. Oksijene de doyunca insan neden mutlu olmasın? Gördüğünüz bütün renkler gerçek ve şu anda bu köyün içerisinde yürürken karşıda bizi Alp dağları artık karşılamaya başladı. Bunların tepelerine fünikülerle çıkarız birazdan ama aslında Alplerle ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Ta Fransa'nın güneyinden böyle bir S çizerek Avusturya'ya kadar geliyor ve en iyi yeşili, gölleri görebileceğiniz yerde İtalya'nın kuzeyi, İsviçre'nin tamamı ve özellikle de Avusturya'nın batısı oluyor. Bu batı kısmına ben de hiç gelmedim. Çünkü genelde Türkler Budapeşte, Prag ve Viyana kombinasyonu yapıp Viyana'yı görüyorlar. Ama gerçek bence Avusturya, Viyana değil. Tamam, kültürel bir başkent aynı zamanda ama doğa görmek istiyorsak, tabiat görmek istiyorsak batıya, Alplere gelmek gerekiyordu. Bu geldiğimiz köyde şimdi biraz dolanacağız. Sonra buradaki 3 tane ana büyük gölü göreceğiz. Akabinde de en güzeline Hallstatt'a gideceğiz. Ben de ilk defa gidiyorum. Kısmette hanımla beraber bu romantik yer Hallstatt'ı görmek varmış. Buralar öyle güzel yerler ki bakın insanlar dağ bisikletlerini almışlar. Böyle hem şehrin içinde yürüyüş yapıyorlar, hem bisikletlerine biniyorlar, hem de dağlara çıkıyorlar. Zaten Almanların da bir sözü vardır, doğayı çok severler. Kötü hava yoktur, kötü kıyafet vardır derler. Bu konuda tabiatı da çok koruyup yaşamayı seviyorlar. Almanlar, Avusturyalılar hepsi bayılıyor. Bakın neredeyse kasabada çıt çıkmıyor. Sakin sakin gidiyoruz. Bu gezimde eşim de artık hani Asya'da da beraberdik. Orada da yorumlar yapıyordu. Özellikle hanımlara da rehber olması açısından. Ve videonun başında hep size ne demiştim? Pardon, gezimin en başında hep size ne demiştim? Burçin'e de hep videolarda yorumlar yaptıracağım. Tarafsız bir göz olarak. Evet, sendeyiz.
Ne hissediyorsun şu ana kadar? Doğası harika. Buraya geldiğimiz andan itibaren sanki büyülü bir dünyanın içerisindeymişiz gibi hissettiriyor. Sanki masallardaki o diyarlar var ya, televizyonda hep izliyoruz. Sanki oranın içerisine bizim ikimizi almışlar, ışınlamışlar. Biz de içerisinde bir kendimize dünya yaratıyormuşuz gibi bir his oluşturdu. Kasabalar, Kasabalar düzen. çok düzenli. Yani neden bir bina ile diğer bina arasında bir uyumsuzluk yok? Yani hani bunu nasıl sağladınız ya? Tarlalar nasıl? Tarlalarda O çimlerin hepsini nasıl kesip düzenlediniz kestiniz değil ve mi? düzenlediniz ve bütün çimler nasıl hepsi eşit? Ya dediğim kadar var mıymış? Dediğin Fazlası kadar var mı? mı? Bence fazlası var ya. Değil mi? İnşallah sizler de bugün hem biz de izleyeceksiniz, sizler de inşallah bir gün buralara geleceksiniz. Bu yorumu niye başta yaptırttım? Biz Salzburg'dan arabayla buraya geldik ve böyle gece birazcık yolculuk yaptığımız için kamerada çekim yapmadık. Ve aynı zamanda Burçin, ya Deniz binaya bak, Deniz tarlaya bak dediği için bu yorumu yaptırttım. Ama gün içinde aynılarını zaten size de göstereceğiz. Hani videonun sonuna kadar izleyince hak vereceksiniz. Bulunduğumuz kasabanın içinde böyle trafiğe kapalı bir cadde var. Biz de şimdi orada böyle sakin sakin yürüyoruz. İşte Burçin'in bahsettiği o güzel evler ve düzen böyle. Bakın biz şu an şuradayız. Bet İş yazıyor ya. Yukarıda yani doğu tarafında 3 tane ana göl görüyorsunuz. Bunlar Mondsee, Attersee ve Gumunden. Şurada aşağıda da hemen Hallstatt Gölü'nü görüyorsunuz. Zaten o en ünlüsü. Bunların hepsi böyle aralarında yarım saatlik bir mesafesi olan yer. Şimdi ben bu gideceğimiz yerlerin ve kalacağımız oteline kadar her şeyi açıklamaya bırakırım. Siz de buralarda kalırken buna göre biraz daha bütçeyi kısarak mesafeli yerlerde kalırsınız. Burada bir yarım saat, bir saat dolaşacağız. Biraz kahve falan içeriz. Oldukça sakin bir pazar sabahını görüyorsunuz. Bilmiyorum hafta içi buralar nasıl. Ama gördüğünüz üzere incin top oynuyor, kafeler hariç. Allah'ım çıt çıkmıyor ya, çok ilginç. Dedik ki Fethiye'de yaşıyoruz. Tamam çok güzel bir yer ama hani Alplerde neden bir tane evimiz olmasın ki? Canımız sıkıldı çünkü yazın çok sıcak oluyor Fethiye. Canımız sıkıldığında atlar geliriz burası. Çünkü şu an mesela yazın ortasındayız. Bahar gibi. Buyurun fiyatları gösterelim. Diyelim ki şöyle bir ev alacaksınız bak daire. Küçük bir daire 30-60 metrekare falandır en fazla diye düşünüyorum. 253 bin euro. Şöyle bir tane de yine küçük bir daire öyle çok büyük değil yazıyormuş bak 50 metrekare. 440 bin euro. Buralarda ev fiyatları. Burada 284 bin euroymuş. 60 metrekarelik bir ev bu da. Yani 300'e falan size bırakırım. Teknik olarak burada ev fiyatları. Yani düşünüyorum İstanbul'da falan da o kadar artık evler. Fethiye'de bile 200-250 bin euro. Ama burası Alpler. Karar sizin. Şimdi burada nehrin kenarında çok güzel kafeler falan var. Onların bir tanesine gidip oturmak istiyoruz. İnsanlar hafta sonunda böyle doğanın, sakinliğin keyfini çıkartıyorlar. Bakın şu manzarayı şöyle bir göstereyim. Düşünsenize böyle gelmişsiniz buraya arkadaşlarınızla, eşinizle, ailecek şöyle bir manzaranın keyfini çıkarak köy geziyorsunuz. Muhteşem gerçekten. İnsan Burçin'in de söylediği gibi sanki bir filmin içindeymiş gibi hissediyor dostlar ya. Bak size bir şey itiraf edelim. Burası hemen az önceki nehrin kenarında çok güzel Zauner adında bir kafeydi. Biz burada biraz önce gülaş yedik. Çekmedim çünkü dün çok yollarda yorulduğum için enerjim tam yoktu sabah. Bir enerjiyi aldık. Ondan sonra güne başladık. 15-17 euro civarındaydı. Çok beğendik. Manzarası da çok güzeldi. İçeriği de bir göstereyim. Böyle tarihi bir havası var. Aynı zamanda tatlı bir pastane. Burayı da öneririm.
Şimdi buradan ayrılıyoruz. Mont C'ye gidiyoruz. Aracımızda da başlattık. İnternete bağlı bir şekilde. Şimdi tek tek gölleri gezeceğiz. eSIM IO. Yükleyin arkadaşlar. Her yerde çekiyor. Avrupa'nın her yerine giderken tek bir eSIM'le bakın kullanıyorum ki aynı eSIM'le 200'den fazla ülkede internet anında bağlanabiliyorum. Yani mesela Almanya'dan buraya geçtik ya, biz farklı bir sim kart almadık. eSIM IO'daki bu eSIM teknolojisi sayesinde aynı eSIM'le hep internete bağlı kalabiliyorsunuz. Hatta işte şu anda Yunanistan'da, Avrupa'da falan bir sürü ülkede geçerli indirimleri var. Uygulamasından bakarsınız. Bir de indirimde olduğu zaman alın ki sonradan mesela kullanabilirsiniz. Yani bunun bir süresi yok. Aldıktan sonra diyelim Yunanistan paketi aldınız. Yunanistan'a daha gitmediniz. Gittiğinizde aktifleştirdiğinizde paket o zaman çalışmaya da başlayabiliyor. Hazır bu yaz böyle geziler yapacaksanız eSIM IO'ya girin, uygulamaya bakın. Hatta ilk defa üye olacaksanız, ya Deniz gittiğimiz her yerde internetimiz olsun. Sen de sürekli her videonda anlatıyorsun. Evet, sponsorum. Evet, eşim de kullanıyor artık. O da çok memnun. Çünkü çok iyi çalışıyor. Ve gönül rahatlığıyla sizlere de öneriyorum çünkü kendim de kullanıyorum. Hatta işte diyorum ya, ilk defa kullanacaksanız Deniz 100 kodu ile alın. Sağ tarafta menü kısmında şurada, bak hatta canlı canlı da gösteriyor ama daha ne yapayım, bekle. Şuradaki diğer kısmında da şurada Deniz 100 kodunu kullanın. Sonra 50 dolara kadar ne yüklerseniz eSIM IO size o kadar hediye etsin. Hatta bazı paketler var, mesela diyelim ki kıta paketi alacaksın. Avrupa kıtasında geçerli oluyor. Bütün ülkelerde sınırsız paketleri de var. Ona da bakarsınız bölgeler kısmından. Yine söylüyorum, yurt dışına çıkacağız. Rahat rahat internete sürekli bağlanalım, böyle konforlu gezelim diyorsanız açıklamaya da bırakırım bağlantısını. Oradan gönül rahatlığıyla alın. İster Avrupa'yı, ister Asya'yı, İster Amerika kıtasını, her yerde çekiyor tabiri caizse. Tek bir eSIM'le rahatça internete bağlanırsınız. Şimdi Mont C istikametimiz, başlatalım. 41 dakika içinde böyle arabamızla çok güzel göllerin de içinden geçerek asıl en güzel yerleri görmeye başlayabiliriz. Ya insan buraları gezerken ne düşünüyor biliyor musunuz? Yaşamak tamam çok güzel. Herkesin memleketi güzeldir. İşte Pakistan'da yaşayan adam da benim memleketim şahane diyor da gerçek diye bir şey var ya hayatta. Bir tanesi bir mecburiyetten dolayı onu kabullenmek, bir tanesi de farkındalık. Ve bunu genel bir yorumlama olarak baktığımızda herkesin kabullenmesi. Bu insanların ben yaşadıklarını düşünüyorum. O yüzden mutluluk endeksinde de zaten ilk 10'da 20'de bu ülkeler var. Şuraya bakar mısınız? Öyle güzel dağlardan, köylerden geçerek geldik ki şu anda geldiğimiz yerin ismi Mont C. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Böyle yolların kenarına insanlar karavanlarını park etmişler, piknik yapıyorlar, çocuklarıyla geziyorlar. Muhteşemdi ya, harikaydı. Çok beğendik. Daha yolda gelirken birazcık şimdi bu kasabayı gezeceğiz. Burayı gezerken de bir şey fark ettim. Bana Yeni Zelanda'da gittiğim yerleri de hatırlattı. Orada da böyle çok güzel köyler vardı. Mesela Queenstown gibi. Zaten orayı da mesela İngilizler kuruyor özünde. Ki İngilizler 2000 yıldır zaten yerleşik hayatta. Böyle şehirleşmeleri de çok iyi planlarlar. Burada da işte Avusturya, Almanya, İsviçre karışımının kültürünü göreceğiz. Arkadaşlar bilmiyorum ekranlarınızda nasıl görüyorsunuz ama gölün altı cam gibi. Dağlarda eriyen buzlarla çok böyle tertemiz sularla buluşuyor buradaki göller ve iyi de korumuşlar. Çünkü görüyorsunuz hiçbir pislik yok. Balıklar var ya her yerde. Çok beğendim. Rengi de harika. Şurada bildiğiniz sailing teknelerle, yelkenli teknelerle bir pazar keyfi yapıyorlar. Ay bakın. Şurada bir traktör var, görüyor musunuz? Şu an orada çimleri kesiyorlar mesela. Bu şekilde kesiyorlarmış. Ben de bugün ilk defa gördüm. Böyle çok tatlı mekanlar da var. Direkt gölün kenarında oturup bir şeyler içip yiyebiliyorsunuz. Önceki bölümde de anlattım. Buralarda daha çok şenitsel yiyorlar. Biz şu an aç değiliz. Bir sonraki durağımızda yiyelim. Çünkü biz şöyle karşıdan geldik ya, bu gölün etrafından şimdi dolaşacağız. Diğer göle doğru yol alacağız.
Hadi bakalım gelsin ikincisi. Arkadaşlar biz bu arabayı falan Almanya'dan kiralamıştık. Belki ilk bölümü izlememişsinizdir. Hani o yüzden söylüyorum. O bölümden izleyerek plan yapmanızı öneririm. Çok güzel de bir araba aldık. Günlük 50 euro falandı. Açıklamayı onu da bırakayım. Oradan bakarsınız. Böyle 11 günlüğüne 25 bin liraya mı ne kiraladık? 11 gün böyle dolaşacağız. Sonra Münih'e geri götüreceğiz. Park edeceğiz. Arabamızı bırakacağız ve başka ülkeye gideceğiz. Bakın şu karşılardan böyle kıyı kıyı dolanarak geldik. Drone'da da detayları görüyorsunuz. Yukarıdan da böyle masmavi bir tabiat manzarası var. Şimdi diğer köye gelmek üzereyiz. Böyle yol kenarında bir yer bulduk. Durduk. Servet'ten yanımızda yine dünya turumuzda hep olduğu gibi Krakan barlardan almıştık. Bu Fethiye'mizin markası. Böyle küçük küçük atıyorsunuz çantanıza. Hem vegan, kolay kolay bozulmuyor da. Bunun böyle işte Antep fıstıklısı var, fındıklısı var, bademlisi, susamlısı var. Fethiye'mizin markasıdır. Hatta Fethiye Göce'ye giderseniz şubelerine de uğrarsınız ama artık online olarak hem web sitelerinden hem büyük marketlerde de var. Hatta bu birçok uygulamada da bulabilirsiniz. Fethiye'de ben en çok şeyini seviyorum ya Burçin. Lokumlarını. Onlarda da çünkü direkt şeker ilavesiz oluyor ve meyvenin o tadıyla lokumları yapıyorlar. Tahini de çok iyidir. Ben kesinlikle tahinini daha çok seviyorum. Muhteşem değil mi? Evet. Onların web sitesini açıklamaya bırakacağım. Oradan bakarsanız bak böyle bir şey. Küçücük. Atıyorsun çantaya. Enerjin düştüğünde de yiyorsun. Harika ya. Gerçekten açıklamaya bırakırım. Oradan sitesinden gönül rahatlığıyla evinize kadar kargoyla da sipariş verebilirsiniz. Şimdi soldaki diğer köye gideceğiz. Orada bir yeni keşifler yaparız. Yeni köyümüze hoş geldiniz. Yaklaşık 10-15 dakikalık bir göl kenarı yolculuğundan sonra Atterse adında bu küçük yine köye ve göle geldik. Burası da yine turistik, bayağı kalabalık görüyorsunuz. Hani arabaları bile zorla park ediyoruz. Ama çözeceğiz şimdi. Buranın da evleri yine böyle aynı bu bölgedeki evlere benziyor olacak. Hep aynı köyler tarz olarak, tasarım olarak. Yine söylüyorum yani yolda gelirken bazen tartışıyoruz. Dev böyle araziler var. Oraları da çok güzel. Böyle bozmadan çimini kesmişler. Simetrik bir şekilde. Buralarda işte otoparklar. Bunlar ücretsiz. Ya da biz hiç para ödemedik şu ana kadar. Ceza gelirse sonradan fark ederiz ama ödeyecek bir yer görmedik. Otopark ücreti ödeyecek bir makine bile yok. Rastgele hepsine park ediyorsunuz böyle. Buraları gezerken Norveç'in de hislerini yaşıyorum. O videolarımı da izlemenizi öneririm. Geçen sene de Norveç'e gitmiştim ama hava o zaman hiç şansımıza iyi değildi. Burada ise cam gibi pırıl pırıl bir hava var. Şuraya bakın arkadaşlar. Ya bu bir göl. Resmen bizim Kaş'taki denizin rengi var ya ona benziyor. Böyle yerlerde aslında onlar yazlık yerlerinde şu an tatil yapıyorlar aynı zamanda. Burası marinaları mesela. Hemen arkada yazlık evleri var. Böyle yamacın üstünde bir tane kiliseleri var. Şuralarda da restoranlar var. Oraya doğru gidip bir yemek yiyelim. Bu çocuklar acıktı. Saat 5 suları şu anda. Hanımla El Baril adında bir restorana geldik. Böyle küçük küçük porsiyonlarda 4-5 farklı şey yiyeceğiz. İspanyol mutfağı burası. Diyeceksiniz ki hani Avusturya'da bunu mu yiyorsunuz? Her yer kapalı. Bir tek burası açıktı. Saat 5 gibi her yeri kapatıyorlarmış. Gördüğünüz üzere zaten bütün masalar rezervasyonluydu. Bu da öyleydi. Zorla buraya oturabildik. Erken kalkacağız dedik. Çünkü çalışmıyorlar pazar günleri. Böyle 4-5 şey yiyeceğiz. Genelde 10 euro civarında. Birazcık akşamüstü yemeği gibi olacak. Asıl yemeğimizi Hallstatt'ta yeriz. Yemek bitsin. Yorumumu yaparım. Kurt gibi açım çünkü. Dostlar yemek gerçekten 10 numaraydı. Karnımız doydu. Bu bizi birkaç saat daha götürür dedik. Böyle birazcık yollarda kaybolalım. Yani 3. göle de gidecektik ama belli bir yerden sonra benzer olmaya başlıyordu. Dedik biraz da böyle tabiattır, farklı mahallelerdir, köylerdir, kasabalardır görelim. Hallstatt'a doğru gidiyoruz ve böyle dağın içerisinden bize yemyeşil ormanların olduğu rota çıkarttı. Bir 50 dakikada Hallstatt'ta oluruz. Hem akşamını gösteririz size hem de kendimiz biraz Hallstatt'ta dolaşırız. Çünkü orada da bir otel tuttuk. Gider gitmez girişimizi yapmamız lazım. Erkenden gidelim. Burada bazen akşam geç kaldığınızda hem
yollar sıkıntı olabiliyor. Hem de otelde 24 saat hizmet vermedikleri için sıkıntı olmasın diye böyle bir önlem almış olduk. Çok güzel manzaralar görüyoruz. Her yer orman. Ya her yerde böyle motorcular var. Çok hızlı sürüyorlar ama. Ya bu yol gerçek değil gibi değil mi? Gerçekten hani böyle bir simülasyonun içindeymişsin gibi seni resmen çekiyor. İzlerken biliyorum sürekli muhteşem, harika, çok güzel dedik ama gerçekten hani siz de burada olsanız, bunu yaşasanız, İnşallah da yaşarsanız bize hak verirdiniz dostlar. Batı Karadeniz de böyledir. Çok severim. Doğu Karadeniz'i de çok severim. Bizim o 7 göller tarafındaki yollar da çok güzeldir. Ama buranın da ortamı ve tadı gayet güzel. Kadar güzel manzaralar görüyoruz ki yani böyle hadi canım diye diye bakın nerelere geldik. Vadileri aştık. Gölleri gördük ama asıl o heybetli dağların başladığı noktaya ulaştık. 5 dakika içerisinde İnşallah artık sonunda Hallstatt'a ulaşacağız. Bu yol çok güzeldi. Yani arada gördüğümüz manzaraları çekemedik bile heyecandan. Böyle o kadar tatlı evler, mahalleler, köyler, göller gördük ki rüya gibi ya. Şu an bir çizgi filmin içindeyiz tabiri caizse. Şimdi otelimize gidiyoruz. Bir girişimizi yapalım. Sonra Hallstatt'ı zaten gezmeye başlayacağız. Şu anda Hallstatt'ta filmlerdeki gibi bir yerde kalıyoruz. Bakın kaldığımız tesisin içerisindeki ahşaptan bir evin 2. katındayız. Burası büyük bir otel. 140 euro civarında verdik. Oda kahvaltı ki burası uygun yerlerden biriydi. Neden böyle bir yer seçtik? Arabayı da park etmek için. Çünkü normalde şuradaki park yerine 50 euro civarında veriyordunuz. Ben otelin ismini falan bırakırım aşağıya. Otelin ismi bu. Dormio diye. Ben açıklamaya bağlantıyı bırakırım. Oradan bakarsınız. Gösterelim mi? Odaya gelin bir görün. Burası bizim yatak odamız. Gayet büyük. Bu arada ben daha küçük bir yer bekliyordum. Burada dolabımız var. Şurada bize ait bir gayet geniş duşumuz, tuvaletimiz var. En güzel yerini göstereyim. Ya şuradan bile şu manzaraya bakar mısın? Ya gerçekten çok güzel bir yerde kalıyoruz. Böyle bir yerde uyanmak da çok keyifli olur. Balkonumuzdan da Hallstatt dağlarının manzarasını görüyorsunuz. Şimdi birazdan hazırlanıp göl kısmına geçelim yavaştan. Erken geldik. Buranın akşamüstüsünde yaşayalım akşamını da diye. Ki bence şu ana kadarki en iyi yer burası çıktı itiraf edeyim. Yolda size ne demiştim? Akşam varmak istemiyoruz. Geç çünkü burada resepsiyonlar kapalı olabiliyor demiştim ya hani. Odaya yerleşince bir not var. 9.30'dan sonra resepsiyon kapalı. O yüzden Avrupa'da böyle özellikle orta kısımlarda hani güneyde bunu çok yaşamazsınız. Akşam resepsiyonlar kapalı oluyor. Aklınızda bulunsun. Şurası restoran kısmı, resepsiyon kısmı ve küçük bir market olan yer. Asıl Hallstatt'ın merkezi karşıda. Biz bu otelin ortamını, bu Hallstatt'ın ambiyansını akşamdan yaşamaya geldik. Zaten Hallstatt'ın merkezi küçücük bir yer. Hani 3 sokak mı 2 sokak mı ne? Belki akşam yine gider çekeriz de en azından bilin diye söylüyorum. Genelde de buraya insanlar konaklamalı gelmiyorlar. Günübirlik geliyorlar. Çünkü pahalı. Yani merkezde en uygun yerler bile 200 Euro'dan, 250 Euro'dan başlıyor yaz aylarında. Bir de en güzel şey ne biliyor musunuz? Şu ana kadar hissettiğimiz, iyi ki buraya yazın gelmişiz. Şu an aylardan Temmuz ve ne terliyorsun, ne yanıyorsun, ne üşüyorsun. Hani bizim en güzel böyle mevsimlerimizden benim şahsen sevdiğim Nisan ya da Ekim ayının serinliği vardır ya da Kasım'ın. Ha işte şu an resmen onu yaşıyoruz. Resmen bir yaylada gibiyiz aslında. Burası da işte o meşhur gölleri. Bu kaçıncı seviye bir hayat ya. Bakın şurada çocuklar toplarını oynuyorlar. Bazı insanlar karavanlarıyla gelmişler şuraya park etmişler. Burada ileride küçük küçük kafeler, restoranlar var. Orada da birazdan bir şeyler yer içeriz. Bizim işte tesis de burası zaten. Göle sıfır. Hallstatt'ta karşısı. Ama iyi ki bu saatlerde geldik. O kadar güzel ki. Şu an hava biraz artık akşamüstü gölgenin de etkisiyle serinlemeye başladı. Bu göl yine tertemiz göllerinden bir tanesi. Yarın sabah inşallah yüzeriz zaten. Böyle aquapark havasını katmak için bir tane kaydırak koymuşlar. Şurada gölün üstünde bir eğlence alanı var. Ortamımız da bu şekilde. Gerçekten hani bugünün bence en güzel durağı burası oldu. Film seti gibi oldu. Ya normalde Hallstatt'ın merkezine gidecektik ama yorulduk, itiraf edelim. Hani biz de dinlenmek istiyoruz. Bir yandan çekim yap, bir yandan drone uçun, bir yandan rota çıkart, bir yandan Instagram'da paylaşım yap. Dedik ki
Yarın zaten full günümüz var. Keyfini çıkara çıkara takılırız. Zaten bu kasabaların akşamlarında da pek bir şey olmuyor. En fazla bir bara, restorana gidebiliyorsun. Bizim otelde zaten güzeli var. Burada biraz keyif yapalım dedik. Burası market kısmı. Böyle aperatif bir şeyler yiyebileceğiniz şeyleri düşünmüşler. Noodle mudul olur, cipstir vesaire. Fiyat analizi mi yapıyoruz? Evet arkadaşlar. Biralar 2.90, kolalar 1.95, Fanta da 1.95'miş. Şurada atıştırmalık bir şeyler var 3 euro. Burada noodle'lar 2.90. Bunlar şarap mı? Şişesi muhtemelen. Stilgin var 9 euro. Aynısının kadehi bak biraz sonra 7 euro olacak. O kadar fark ediyor burada. Akşam buradayız. Bir de barı göstereyim. Gel Burçin. Bar ve restoran kısmımızda böyle akşam 9.30'a kadar yemek yiyebiliyormuşsunuz. 11.30'a kadar da içebiliyormuşsunuz. Bunların hepsi tecrübe olsun ki sizlere de gelirken buraya. Çünkü benim işim sizlere rehber çıkarmak, balık tutmayı aslında öğretmek, anlatmak. Kaynak olsun diye böyle detaylıca gösteriyorum. Terasta böyle. Bugün bence burada biraz takılalım, dinlenelim Burçin Hanım. Geçelim. Sonra yarın gezimize kaldığımız yerden devam ederiz. Hadi sabah görüşürüz. Günaydınlar. Hallstatt'a hoş geldiniz. Bakar mısınız? Şöyle olduk ikimiz de. Bu gördüğümüz manzara gerçek hissiyatını bize yaşattı. Böyle 700 kişinin yaşadığı küçücük bir aslında kasaba burası. Ama şu an yaz sezonunda özellikle günde 30 bin kişi geliyormuş. O yüzden dedim ya yer bulamıyorsunuz, karşıda kaldık ve fiyatları şişiriyorlar diye. Biz karşı tarafta kalmıştık. Şurada karşıda da özel bir mülk var. Oraya gidemiyorsunuz. Hiçbir şekilde. Şurası da işte o dünyaca ünlü Hallstatt'ın en çok fotoğrafının çekildiği kilisenin de olduğu yer. Dağın yamacından gelerek tünellerle geçiş yaptık. Köyü görmemiştik. Biz de ilk defa görüyoruz. Ve pırıl pırıl da bir gölün suyunu görüyorsunuz. O fotoğrafı çekilen en çok kartpostal gibi olan görüntü buradan oluyor. Buradan mı? Evet. Ama gerçekten arkadaşlar yani muhteşem bir yer görüyorsunuz. Bir tarafta da böyle devasa kadim dağlar. Ortada da pırıl pırıl bir göl ve köy. Hadi başlasın. Dostlar şimdi faydalı bilgilerle devam edelim. Köyümüzün içine girdik. Arabayı nereye park ettik? 3 farklı, 4 farklı yer var. P1, P2, P3, P4 diye. Uygunluğuna göre ekranlar var. Ekranlarda takip edip park edebiliyorsunuz. Hepsi köyün merkezinde zaten. Biz de P2'ye park ettik. Şurada bir 5 dakikadır yürüyoruz. Gayet güzel gidiyor. Şimdi bu köyün içinde de kalacak çok güzel yerler var. Lakin bizim geldiğimiz yaz sezonu en yoğun sezon. Bakın full Çinli var. Kaç gündür geziyoruz. Bu kadar Çinli görmedik. Neden? Çin özellikle sosyal medyada burayı patlattı. Öyle olunca da o kadar çok sevdiler ki Hallstatt'ın birebir aynısını Çin'de yaptılar 1 milyar dolara. Çünkü siz Hallstatt'a gidemiyorsanız biz Hallstatt'ı getiririz demişler. Ama gelebilenler de buraya geliyorlar gördüğünüz üzere. O yüzden otel fiyatlarını uçuruyorlar. Ama sakin dönemde gelirseniz böyle bahar gibi ben buranın da otellerini açıklamaya bırakacağım. Merkez çünkü kısmı var buranın. Bütçenize göre bakarsınız. Fantastik yerler de var. Özellikle çiftlere duyurulur. Şimdi köyün içine giriş yaptık. Böyle trafiğe kapalı bir yerde yürüye yürüye gidiyoruz. Burası UNESCO koruması altında. O yüzden çivi çakarken bile planlı bir şekilde izin alarak yapmaları gerekiyor. Ve bu coğrafyada hep böyle göreceğimiz evler, İsviçre'de de böyle olacak. Daha çok ahşap ikinci katı, hatta kolonları, pencereleri, sütunları onlar da ahşap oluyor. Ve birebir hepsi aynı olmak zorunda. Yani belli bir düzende olmak zorunda. Kafana göre gelip de buraya ya ben 4 katlı ev yapacağım. İşte tanıdıklar var ben bir şekilde izni de alırım diyemiyorsun. Bu şekilde korumuşlar. Burçin şu ağacın güzelliğine bak. Şu kareyi bir göstermek istiyorum. Ev buraya konmuş. Önündeki ağaç kesilmemiş. Zarar vermemişler. Ki burada yaşayan 700 kişi var. İnsanların evleri burası. Bu şekilde de tatlı tatlı binaları var insanların. Bu teknelerle isterseniz büyük olanları söylüyorum. Böyle bir gidiş geliş turlar da düzenleniyormuş. Belki birazdan biz de yaparız. Ama isterseniz şöyle küçük teknelerle de gezebiliyorsunuz. Böyle bir rüyalar aleminde. Şimdi köyün tam merkezine geldik. Böyle çok tatlı apartmanlar görüyorsunuz. İsterseniz burada da konaklayabiliyorsunuz ama dediğim gibi arabalar sadece burada yaşayanlar köyün içinde kullanabiliyorlar. Sizin otoparka falan bırakmanız lazım. Aklınızda bulunsun. Daha 10 yıl, 15 yıl öncesine kadar buraya günde 100-200 turist geliyormuş. Sonra Instagram'dı, TikTok'tu, YouTube'tu derken bir patlamış. 30 bin kişi gelmeye başlamış günde.
Yani sosyal medya destinasyon pazarlamalarında dünyada o kadar önemlidir ki ben de hep bunu savunmuşumdur. Bunu Avusturya çok iyi başardı. İsviçre zaten çok çok iyi. İlginç olan şey de şu. Çinliler dedim yani akın etmişler. Gerçekten her yer Çinli. Hatta son yıllarda bizim ülkemizde de çok ünlendi Hallstatt. Az önce Instagram bir hayalin peşinde de paylaşımlar yaptım. Buradan bırakıyorum hesabımın ismini. Oradan takip edin. Daha anlık gezi rehberleri de paylaşıyorum. Yıkılıyor ortalık. Ya demek ki özellikle bizim de çiftler çok sevdiği bir yer olunca, hatta şu an az önce yürürken de çok fazla Türk gördük. Biz de aynı zamanda. Demek ki dedik doğru güzel bir yere gelmişiz. Bizim memleketin insanları da çünkü böyle tabiat, doğa odaklı yerleri artık çok seviyor. Sizlerin de çok sevdiğinize eminim. Şimdi köyün merkezindeyiz. O kadar sıcak ki burada bir çeşme var. Herkes çeşmeden su içmeye çalışıyor. Merhaba, merhabalar. İyi tatiller. Dedim ve canlı canlı birçok Türk gördük. Şimdi kasabanın tam kalbinde hep o fotoğraflarda gördüğünüz ünlü meydanı ve evlere bakın. Evlere bakın arkadaşlar. Müthiş. Arkadaki orman zaten kartpostallardaki gibi ve hemen merkezdeki o ünlü kiliseleri. Müthiş. Çok acıktık. Şöyle bir restoran bulduk. Gayet puanı falan da güzeldi. Zumbader diye. Yemekler de 20 euro civarında. Yukarısı da otele benziyor. Alt katı da böyle bir mekan. Hadi öğlen yemeği yiyelim. Şöyle bir tavuk söyledik. Şöyle de bir makarna söyledik. Ama ne hizmeti beğendik, ne istediğimizi sipariş verebildik. Hani kasabadaki en yüksek puanlı yerlerden birine geldik ama daha yemeden yorumumu yapayım. Yine de afiyet olsun. Tamamen enerji almak için yemek yiyoruz. Valla bir şekilde karınlarımızı doyurduk. Artık tam anlamıyla köyü gezelim. Bayılacaktık yoksa. Şurada şelalenin olduğu bir nokta varmış. Şelaleye gidiyor demek mi Almanca'da? Gerzelkirchen mi? Uf şu serinliğe bak. Burası nereye gidiyor biliyor musun? Kiliseye gidiyor. Ha kiliseye gidiyor demek mi? Tamam. Şu anda bildiğiniz serinlik geliyor. Buz gibi oldu. Böyle sular akıyor köyün içinden. Buralarda hiçbir araç yolu yok. Sadece yürüyerek gelebiliyorsunuz. Bilmiyorum bu evleri nasıl yapmışlar. El arabasıyla taşıyarak mı artık ne derseniz ama böyle kasabanın manzarasını birazcık yukarıdan izlemeye gidiyoruz. Şöyle rastgele yollarda keşfede. Ama gerçekten mutlaka bir gün olur da hani Avrupa'ya gelirseniz burayı görün. Dedikleri kadar varmış. Çok tatlı güzel bir yer. Şuraya bakın ya. Harika bir manzara görüyorsunuz şu anda. Köye şu noktasında çok güzel fotoğraf çekiliniyormuş. Oraya doğru da gideceğiz birazdan. Bu teknelerle gidiş geliş şeklinde turda yapabiliyorsunuz. Şu yamaçlardan trenler geçiyor. O manzaralar da çok güzeldir eminim. Gerçi biz arabayla gidiyoruz ama aynılarını görüyoruz. Harika değil mi dostlar? Size çok ilginç bir şey anlatalım. Şimdi burada bir tane kilise var. Bakın en yukarı noktasına çıktık. Ve kilisenin arkasında da böyle küçük bir mezarlık var. Görüyor musunuz? Eskiden burada yer olmadığı için insanları gömecek bir yer bulamazlarmış ve aynı yere gömerlermiş. Sonra kemikleri oluştuğu zaman da bu kilisenin içinde bildiğiniz mezardan kemikleri çıkartıp toplarlarmış. Ama sonradan bunu yapmayı bırakmışlar. Eskiden bu şekilde bir gelenekleri varmış. İşte zamanında 12 yıl böyle mezarda tutarlarmış. Sonra da buranın içerisine kemikleri koyarlarmış. Bakın kemikler falan görünüyor. Buraya giriş 2 euroymuş. Gelmişken girelim hadi. Ve girişte böyle bakın Türkçe olarak da bilgileri veriyorlar. Okuyarak anlatırım size. Hiç böyle bir yere girmemiştim daha önce. Kemiklere bak Burçin. İnsanların tek tek isimlerini de yazmışlar. 1877, 1855 öldükleri yılları görüyorsunuz. En son 1995'e kadar. Sonra bu geleneği yapmaya bırakmışlar. Bu gördüklerinizin hepsi insan Ve altı kemikleri. ileride gerçek kemikleri. İçim ürperdi.
95'e kadar burada insanları bu geleneği devam ettirecek şekilde önce mezarlara gömüyorlarmış. Sonra da 12 ila 15 yıl içerisinde kemiklerini çıkartıp temizleyip o motifler var ya, defne ağacı vesaire, bu şekilde işte kutsal da olduğunu düşünüyorlar. Süslüyorlarmış kafalarını bildiğiniz. Ve artık günümüzde buraya hem talep azalmış hem de böyle bir gelenekleri artık yokmuş. Çünkü yakılıyorlarmış. Yakım işlemini de burada yaşayan insanlar öldüğünde Salzburg kentinde gerçekleştiriyorlarmış. Gelirseniz bir gün Hallstatt'a buradaki kiliseyi de görmeden dönmeyin. Biraz daha yukarılara çıkalım. Şelalenin olduğu yere. Oradan daha güzel manzara görürüz. Kilisenin içine girmemiştik bu arada. Giriş de böyleydi. Farklı farklı böyle bir de bitkilerle birçok yeri süslemişler. Bu dokuyu da çok iyi korumuşlar. Yani yeşil de çok iyi, evler de çok iyi. Nasıl yapmışlar bilmiyorum ama helal olsun adamlara. Hadi gelmişken kilisenin içinde görelim. Duaları ne ediyorlar? Burası da kasabanın en eski kiliselerinden biri. Şu yürüdüğümüz yolun güzelliğine bak. Sarmaşıkların içinden böyle yukarıya doğru çıkabileceğimiz merdivenli bir alan yapmışlar. Daha da yukarıdan manzara nasıl görünüyor bakalım. Ama şu ana kadar yine söylüyorum, muhteşem ya gerçekten. Yani kaç saattir burada geziyoruz. Lafta böyle çok zaman ayırmayız diye düşünüyorduk ama o kadar tatlı ki her şeyi görmek istiyor. Her yere girmek istiyor insan. Şu güzelliğe bakar mısınız? Burası işte tünel kısmı. Arabayla köye buradan girmiştik zaten dün. Ve hemen tünelin ortasında böyle bir şelale akıyor Hallstatt'ta. Serinliği yüzünüze vuruyor resmen. Valla buraya kadar gelmişken bu yaptığımız yolun aynısını yapmanızı öneririz. Şuradan çıkmıştık, şu merkezdeki kiliseleri zaten. Şimdi diğer tarafa doğru yürüyelim. Asıl en güzel fotoğraf çekilen noktası oradaymış. Böyle karşılardan arabamızla gelmiştik. Gece kaldığımız yer de burasıydı. Şuralara da park etmiştik. Böyle manzaraya doya doya gidelim bakalım. İndiğimiz bir tüneli size göstermek istiyorum. Bakın şöyle tüneller yapmışlar. Yamaçtan aşağıya bu şekilde iniyorsunuz. Yine ana caddeye döndük. Böyle güzel güzel evlerin içinden geçelim. Yani bu sene muhtemelen gittiğimiz en güzel köy burası olmuş olabilir. Sorry. Bakın her yerde New Year'ları var. Bakın diyor, dikkat diyor. Biz burada yaşıyoruz. Lütfen huzurla manzaranın tadını çıkartın ve ses çıkarmayın, müzik dinlemeyin, bağırmayın diyor ama Asyalılar bağırmaz mı? Özellikle Çinliler ortalığı yıkıyorlar. İşte en güzel manzarayı gördüğümüz yerlerden biri de burası olacak. Herkes zaten sıraya giriyor şu anda. Yorumumu yapmadan edemeyeceğim. Bir, Çinlilerden var ya, hani artık gına geldi. Dünyanın her yerini istila etmişler ve çok terbiyesizler. Çok saygısızlar. Özellikle bağırışma, çığırışma konusunda onlardan daha beterini görmedik. Dünya turlarımızda da kaç kere söyledik. Ve bolca Çinli göreceksiniz. İki, Türkler burayı ne seviyormuş demiştim ya. Bu kadar çok Türk'ü de hiçbir yerde görmemiştik. Orada hatta dönercim var. İsterseniz döner kebap da yiyebiliyorsunuz şurada. O yüzden madem bu kadar çok seviyorsunuz, açıklamaya ben size bildiğim her şeyi bırakacağım. Rotalar, önceki videolarım ve aynı zamanda konaklayacağınız yerler. Burada merkezde de, gölün çevresinde de bir dünya yer var çünkü. Buna göre siz de planınızı yaparsınız. Demek ki çok seviyorsanız sizler de buraya geleceksiniz diye tahmin ediyorum. Bunun içine girmedik Burçin. Gel bir de buraya bakalım. Sonra tepeye çıkalım. İşte neredeyse bütün Hallstatt fotoğraflarında gördüğünüz o kilisenin içerisi de böyle. Hangisi? Burçin tutturdu. Ünlü bir tatlıları varmış. Ondan yiyelim dedi de. Bir tane yere girdik. Yok. Burada yok. Tamam, başka yere bakalım, gel. Özellikle çocuklarınızla bu videoları izlerken iki hususta önerilerim olacak sizlere. Bir, saygı. Çok sessiz, çok düzgün, çok prensipli insanlar. Herkesin kendi özgürlükleri çerçevesinde kimse kimseye zarar vermeden yaşıyor. İki, tabiatı manyak derecede korumuşlar. Yani bir tane çöp, bir tane pislik, bir tane çirkin bina, bir tane başkalarının özgürlüğüne zarar verecek hareket görmüyorsunuz.
Aslında kentin merkezinde sizlere Hallstatt'ın tepesinden bir finikülerle manzara gösterecektim ama tamirattalarmış. O yüzden geçici olarak kapalı demişti. Şu anda ise başka bir yere geldik. Dachstein Krippenstein adında nasıl söylendiğini bilmiyorum. Finikülerle, teleferikle en tepeye çıkaracak bizi ve yukarıdan Alplerin manzarasını izleyeceğiz. İşte bu kısım da çok güzel olacak. Hadi bakalım. Arkadaşlar ağlamıyorum. Gözüme euro kaçtı. 95 euro verdik. Evet, ekranların başındaki sen, büyüklerim de abilerim ablalarım diyeyim de hala videoyu beğenip yorum yapmadıysanız canınız sağ olsun. Buralar böyle yani bir teleferiğe binecek oluyorsun. Kişi başı 50 euro ödüyorsun. İsviçre daha beter olacak. Şimdi bir yukarıya çıkarız. Biraz manzaraların keyfini çıkarırız. Sonra geri döneriz değil mi? Yeter. Hadi bakalım. Size de iyi seyirler. Çıkalım yukarıya. Bizden başka kimse yok. Biraz geç saatlerde biniyoruz. Olsun, daha sakin sakin gideriz. Yukarıya kadar bir teleferikle çıkacağız. Sonra aktarma yapıp bir başkasından 5 parmak tepelerine, dağlarına gidiyoruz. Ve işte böyle manzaralar görüyoruz. Her yer orman. Böyle zirvelere doğru gidiyoruz. Artık ne görebilirsek kâr. Yine de şahane. Bakalım neler olacak yukarıda. Yani resmen şu an kulaklarımız tıkanıyor. Bayağı bir yukarıya geldik. Ve hala devam ediyor. Çok hızlı gitmiyor mu? Evet. Muhteşem ya. İşte Avusturya'da, İsviçre'de bunların hepsini size göstermeye çalışacağım. Bölge bölge de olsa tecrübe tecrübedir diyerekten. Bir ara bir korktuk. Çünkü göremeyeceğiz diye endişelendim. Ama sıkıntı yok. 7'ye kadar açıkmış. Şimdi ikinci teleferiğe bindik. Daha da yükseğe 2000 metrelere bu şekilde gidiyoruz. İkinci teleferiğimizle. Müthiş ya. Bildiğiniz dağları çok güzel ya. Birbirine bağlamışlar. Böyle manzaralar görüyorsunuz. Şurada bir tane yapı var dağın eteğinde, görüyor musunuz? Nasıl yapmışlar? Orada yol var ya. Şuralarda falan. Adamın mağarası bile güzel, daha da yükseklerden Alpler manzarası. Ya o kadar hızlı gidiyoruz ki şurada resmen devrilecektik. Bildiğiniz bitki örtüsü bakın değişmeye başladı. Soğuk havadan dolayı. Bir 10 derece fark etti. Müthiş yerlerden geçiyoruz. Aşağıda dün kaldığımız köyler var. Biz çok yakın bir yerde kalıyorduk. O yüzden ulaşımımızla arabayla rahat rahat yapmıştık. Karşıda sıralı Alp dağlarını görüyorsunuz, Alpleri. Şu an işte ana istasyona geldik. Arkadaşlar burası normalde kışın karlarla kaplı olunca en çok böyle insanların kayak yapmaya geldiği ünlü yerlerden biriymiş. Biz manzarasını görmeye geldik. Da 2100 metreye geldik. Dağlarda hala karlar var. Bulunduğumuz yerde olmasa da şu üçüncü teleferiğe binemedik. O yüzden şu tarafa doğru kendimiz yürümeyi tercih ettik. Bakın buralar normalde obruk gibi. Kışın full karlar kaplı oluyormuş. Yazın da yürüyüş için tercih ediyorlarmış buraları. Biz de şimdi gelmişken güzel bir akşamüstü bakalım Hallstatt'ın ne kadarlık bir kısmının manzarasını göreceğiz. Zaten bu çalışmıyormuş. Baksanız ya aşağı gidiyormuş. Biz teknik olarak şu an en zirve noktasındayız. 2100 metredeyiz. O üçüncü teleferikten sonra da herhalde ondan sonra taban vay devam edebiliyorsunuz. Şuralarda buzullar var. Beyazlıkları görüyorsunuz. Şu tarafta da var. Bayağı erimemiş ama güneş gören kısımları tamamen erimiş. Şurada inşallah bir manzara göreceğiz. Hadi bakalım. Burada da buzulların isimlerini vermişler. Görüyorsunuz 7 tane buzul varmış ana. Yani oralara da gitmek isterdim ama öyle bir vaktimiz ve kıyafetimiz yok, takdir edersiniz. Biz birazcık daha Fethiye'li yazlıkçı çocukları olduğumuz için en fazla bu kadar gezebiliriz. Burada otel varmış. Kalabiliyormuşsunuz. Aklında bulunsun arkadaşlar. www.lodge.at. İşte bak, biliyor olsam kalırdım burada. Park ederdik arabayı, küçük çantaları alırdık, gece burada yaşardık. Mis. Avrupa'da bu olayı çok seviyorum. Özellikle Avusturya, İsviçre ve Norveç'te böyle çok güzel manzaralar görüyorsunuz. Şu an o az önce Hallstatt'ı çekmiştik ya size. Orası işte aşağı kısmı biz. Böyle de güzel bir yürüyüş parkuru var. Şurada biraz fotoğraf çekelim. Instagram'a atalım.
Oradan da takip etmeyi unutmayın. Çünkü anlık birkaç tane gezi rehberi paylaşacağım. Hem Reels hem post olarak. Her işte bir hayır vardır derler ya. Aslında Hallstatt şurası. Hemen şu sol taraftaki oranın finikülleri çalışma var dediğim yer var ya. Görüyorsunuz hattı ne kadar alçakmış. Normalde oraya çıkıp gösterecektik. İşte kaderde buraya gelip bu 5 parmak dağları mı diyorlardı. Buradan şu manzarayı görmek varmış. Çok güzeldi. Yani siz buraya bir gün gelirseniz erken saatlerde gelmeye çalışın. O zaman göl daha net görünür. Biz tam ters plan yapmışız. Ama yine de her şeye rağmen doğada, manzaralarda nefes kesici. Ve artık buradan geriye döneceğiz. Arabamıza bineceğiz ve Avusturya'nın batısına doğru oradan da İsviçre'ye kadar yolculuk yapacağız. Umarım bu kaynak sizler için faydalı bir rehber olmuştur. Açıklamaya dediğim her şeyi bırakacağım. Oradan bakarsınız. Birazcık koşturmamız lazım. Çünkü en son teleferik 7'de. Onu kaçırırsak takdir edersiniz ki burada birkaç saat içinde dolmuş oluruz. O yüzden izlediğiniz için teşekkürler. Bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü rüya gibi yerler, rüya gibi manzaralar ve ülkeler göstermeye devam edeceğim. Hadi bakalım bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.